ben bu. Boru alma çabasını ya. Ah, süper. Bizimkiler daha iyi oturuyor. Benimkilerin ucu kibar kaçıyor abi. Alışılıyor oğlum. Aynen. Ne? Kılıcı hep meraklıydım. Ama HEMA olarak yapılabileceğini düşünmüyordum Türkiye'de. O yüzden bu kılıca en yakın şey olarak Japon kılıcı çalışabileceğim yerlere gittim. 2 sene kadar Koryu Kenjutsu yaptım. Fakat daha sonra bunu çalışma imkanı bulunca hiç düşünmedim, atladım. Yaklaşık 1,5-2 yıla yakın bir süredir bununla haşır neşir oluyoruz Avrupa kılıcıyla. 12-13 senedir herhalde kılıçlarla uğraşıyorum. Kendisiyle başladım. Burada benim bir underground bir okulumuz vardı. Hala var. Hala çalışıyorlar. Ama ben kendim taşındıktan sonra dışarıda aradığım şeyi kendisiyle bulamadım açıkçası. Kendisinin herhalde en büyük sorunu uzak doğu savaş sanatlarının çoğunun en büyük sorunu bunu dövüş ortamına taşıyamıyor ve taşımıyor kılıçları prensip olarak. Bizim okulumuzda ise bunun tam tersi. Biz ne yapıyorsak hep dövüşe odaklı, dövüşü geliştirecek şeyler peşinde koyuyorduk. Kuvvet kondisyonu yapıyorduk dövüşe, teknik çalışıyorduk dövüşe, bir şey dövüşte uygulayamıyorsak bizim için bir anlamı yoktu. Yaklaşık 2 yıl önce YouTube üzerinden silahlar arasındaki farkı araştırırken HEMA'nın varlığından haberdar oldum. Tabii Türkiye'de bunu yapan bir topluluk var mı yok mu diye araştırmamıştım. Fakat hediyelik eşya dükkanı zannettiğim bir mağazaya girip de aslında içeride HEMA türevi bir kılıç çalışması olduğunu fark edene kadar hakikaten bir haberdardım. Ondan sonra onlara katılmaya karar verdim. Yaklaşık 1 yıl sonra da tamamen HEMA yapmaya karar verdiğimi fark edince benim gibi olan arkadaşlarla beraber derneğimizi kurduk. HEMA'ya 3 sene önce 2014'ün Nisan'ında başladım. O zamanlar İlker Can Karagül'ün ekibinde Kuzgun Akademi'deydim. Birkaç ay ders aldıktan sonra Stage Combat'a biraz yöneldim. Sahne ve gösteri sanatlarına. Orada Diriliş Ertuğrul dizisinde 2 sene figüranlık yaptım. Aksiyon sahnelerinde. Kılıç dövüşlü sahnelerde. Onun dışında her hafta çalışmalar, kılıçla ilgili çalışmalara devam ettik. Daha sonrasında 2016'nın Eylül ayında Kuzgun Akademi'den ayrıldım ve oradayken eğitim verdiğim birkaç öğrenciyle birlikte İstanbul Tarih Sanatları Birliği'ni kurduk. Bir gün bıyık bıraktım. Bıyık bıraktıktan sonra bir arkadaşım oyunculuk amacıyla beni bu tip işleri yapan insanlara yönlendirdi. Sonra baktım ki bu işin oyunculuk dışında bir kısmı da var. Aslında o oyunculuk dışındaki kısmı benim daha çok ilgimi çekmeye başladı. Derken yurt dışındaki organizasyonlara da mailler attım. Kendi videolarımı gönderdim. Onlardan videolar aldım kendi hareketlerim, tekniklerim hakkında. HEMA'yı yaklaşık 7-8 senedir biliyorum. Kanada'da başlamıştım. Devon Hoca'nın yanında buraya da seminere gelmişti ve onun yanında 2 sene bu işi öğrendim. Aslında benim 4 sene öncesine dayanıyor HEMA'ya başlamam, fakat bir senelik bir çalışmadan sonra bırakmak zorunda kalmıştım. Bu kulübü aslında yaklaşık 1 ay önce bir seminer sayesinde öğrendim. Kanada'dan eğitime gelen, yani 1 haftalık workshop'a gelen bir hocamız vardı, David Borman. Onun sayesinde tanıştım. İşte 1 aydır buradayım. 2014 Ekim ayında benim hocam Evan Feinberg'ün seminerine gittim Yunanistan'da. O seminerde aramız çok iyi oldu. Çok güzel bir elektrik aldık birbirimizden. Sonra da şey dedi, bence bu işi yapabilirsin Türkiye'de. Kendi kulübünü kur, EÇF'ye bağlayalım seni. Türkiye'de bu işi öğretmeye başla. Ve böyle başladı. HEMA camiasındaki insanların easy going, kolayca tanışabileceğin, vakit geçirebileceğin
ve egolarının gördüğüm kadarıyla düşük olduğunu söyleyebilirim. Ben bir okula gidip, mesela Efe'lerle tanışmam bu şekilde oldu. Ben bir okula gidip, hey ben geliyorum size çalışmak istiyorum dediğimde kimse, bu da kim falan, böyle bir durum yok. O kadar normal karşılanan ve seni böyle hoş gelmiş hissettiren bir durum var ve bu dünyanın her yerinde öyle. Ben Güney Amerika'yı gezdim. Lima'da gittim, oradaki bir okulda çalıştım. Buenos Aires'te gittim, oradaki bir okulda çalıştım. Rio'da gittim, oradaki bir okulda çalıştım. Bu insanlar hepsi birbirinden çok farklı insanlar. Çok farklı kulüplerde ama bir şey önemliydi. Ben dövüşüyordum ve onlar benimle dövüşmek için can atıyorlardı. Ve birbirimizle bir şeyler paylaşmak yapabileceğimiz en keyifli şeydi bu. Ortak dili bile zor konuştuğumuz insanlarla. Düşünüldüğünün aksine yüksek bir ortalama var yaş ortalamasında. 20 yaşın üstü bir kere. Genelde üniversite öğrencileri çok ilgi duyuyor. Belki benim ulaştığım, ben 30 yaşında bir adam olduğum için üniversite öğrencilerinden çok eğitimini tamamlamış, ya yüksek lisans yapan ya çalışma hayatına atılmış ama hep aklı böyle işlerde kalmış. Fantezi role playing oynamayı sever. İlk ben Doğan'la irtibat kurdum bu gruptan. O da şu şekilde biz role playing oyunları oynuyoruz. Oradan işte hani ben arada bahsederdim. Böyle işte kılıç şöyle kullanılıyormuş da böyleymiş de diye. Kendisinin de etkisi var. Sonra işte çalışmaya başladık. HEMA in itself has many different factions that are all in the same direction, but there's different interest levels. You can be a member of HEMA and just do research and look up the manuscripts and do interpretations of them because languages have to be translated about every 5 years to retain their original meaning. And so you will get expressions or idioms or things that people have to interpret, or more readily the artwork. You'll see a depiction of an action with a description. So then depends upon the author's ability to describe and the artist's ability to draw what the artist has done, right? So you get some pretty interesting renditions in that. So the people that do the research are trying to get the true idea of what was meant by all of that and in a modern format. Then there are the practitioners who try to do the real things as they are in those manuals as an art form. And that's kind of where I fit in with it, because I'm more interested in doing it with a blunted weapon that is very similar to the actual weapon, maybe just with possibly some of the weight or the edges that are different on it, but doing it without such ferocity that you can hurt someone, but to do it in the proper way. Then there are the competition people that they are really trying. I mean, there's grappling and throws, and it's a combat situation. And because it's a competition, just like I was describing in the sport fencing. Bunları birbirinden ayırmak çok zor. Mesela bir akademik çalışma olmadan sportif çalışmalar boş ve havada kalan çabalar olacaktır. Ya da HEMA'nın sportif ruhunu içinden alırsanız akademik çalışmalar sadece bu olacaktır. Kağıt üzerinde yapılan akademik çalışmalar. You have Dutch schools, you have Italian schools, you have German schools, you have French schools, and there are a lot of different masters that do things a certain way. And even certain masters from Italy do things very differently. So you see people that study fibers, for example, and they're all coiled up in tight, positions where people with Capoferro are very elegant and both of them work. İki temel ekol vardır. Alman ve İtalyan ekolü. Bunları net olarak ikiye ayırıyoruz çünkü Alman ve İtalyan yazıtları sadece bizim elimizde bugüne kadar sağlam kalmış. Bizim takip ettiğimiz şey Alman ekolünü takip ediyoruz. Çünkü üzerine çok fazla bizim bu işe yeni başlayan insanlar olarak dönüp bakabileceğimiz materyal var. Erişmesi kolay. Tabii dernek olarak ilk etapta Mayer'la başladık. Fakat buna kısıtlı kalmak istemediğimize karar verdik. Çünkü aslında kılıç dünyası çok daha geniş bir dünya. Haziran ayı gibi Devon Burman ve Tom Altman'in seminer için Türkiye'ye gelmesiyle beraber Fiore ile tanıştık.
Aradaki benzerlikler ve farklılıkları araştırmak güzel. Tom'un da dediği gibi iyi bir dövüşçü stiller arası değiştirebilmeli dövüş sırasında. Ben şahsen Lichtenauer ekolünü takip etmeyi seviyorum. Kendisi geriye bir manuel bırakmamış da olsa. Keza onun da Fiore'den etkilendiğini düşünüyorum. Bu yüzden kesinlikle şu ekol diyemem, fakat tabii ki öğrencilere ortak dil oluşturmak adına Mayer olarak giriş yapıyoruz ve Alman dilini kullanıyoruz. I think HEMA is more into the German schools, and I don't know that I really know the reasons for that. There were bills and certain restrictions on fencing that developed those schools the way that they were. And so some of the stuff that they do, from my point of view, seems a little bit bizarre, just because that wouldn't really defend you in a fight. Şöyle ki, dediğim gibi iki tane HEMA'da öne çıkan ekol var. İtalyan ve Alman ekolü. Bunda İtalyan ekolü daha, özellikle Fiore di Liberi isimli kişi, daha kompakt, daha bütüncül bir yaklaşımla daha ayrıntılı bilgiler vermiş eski yazılarında. Yani o yüzden İtalyan ekolünde Fiore özellikle çok hani öğrenmesi kolay ve açık bir insan. Ama onun dışında Alman ekolünde çok daha eski bir geçmiş var ve Alman ekolünde farklı ustalar farklı turnuva tiplerine göre ya da gerçek hayatta duello üzerine şeyler yazdıkları için ve bunları hep yazarken bir sır perdesinin arkasından yazdıkları için tercüme etmesi, alt yazısını okuması, alt metnini okuması zor oluyor. Biz Alman ekolü manuskriptlerini takip ediyoruz. Daha çok Joachim Meyer ve Johannes Lichtenauer'ın el yazmalarını takip ediyoruz. Materyal bulmak daha kolay. Yani Türkiye'de bu işi sıfırdan başlatan insanlar olarak bize bunu öğretecek bir adam olmadığı için kendi kendimize öğrenip bu arada da ilk başlangıç hatalarını yapabileceğimiz, bu arada bize yol gösterecek yurt dışında çok fazla insan var ve bunların çoğu Alman ekolünü takip ediyor. Eğer insanlar daha ayrıntılı, daha farklı şeyler çalışmak istiyorlarsa Alman ekolünü çalışabilirler. Özellikle Lichtenauer, Talhofer, Sigmund Ringek, Meyer, bunlar isimlerdir. Hani daha çok ön plana çıkan isimlerdir yazıtlarıyla. Ama onun dışında işte İtalyan ekolünde de Fiore ön plana çıkan bir isimdir. Whereas the Italian school was under Fiore, which is the thing that we're teaching, it was for combat. And the wrestling that you're doing, the dagger that you're doing, the long sword that you're doing, the single sword that you're doing, are all the same. You pick up any one of them or nothing at all, and you can do most of the moves, to defend yourself. I see when I'm working with the guys here that there's a certain influence of the German school, and we don't want to interfere with that, but the way we do things with the Italian school are different. So we try to kind of slowly get them to come to understand why we do the things that we do when we do them. But that doesn't make our, the Fiore system of teaching better. In my opinion it is, but it doesn't necessarily mean that for everybody. Açıkçası yazma konusunda açıkçası bir ekol tutturamadık. Hani tutturamamızın sebebi çok fazla kaynak var ve her kaynaktan da bir şeyler kapmaya çalışıyoruz. Ama daha ziyade Mayer'in tekniği Fiore di Liberi'den çalışıyoruz. Hani biri İtalyan, biri Alman olmak üzere. Longsword teknikleri için bunlar. Ama tekrar şeyler için, rapier teknikleri için de ya da arming sword teknikleri için de İspanyol ve İtalyan ustalara bakıyoruz. Benim tercihim şu, çalıştığın şey uygulanamıyorsa ya senin araştırmanda bir hata vardır ya da çalışmanda bir eksik vardır. Ben kendi adıma uygulayamayacağım bir şeyi çok da okumaktan keyif almıyorum. Ben okuyorum, biyomekanik olarak kendime ne uygunsa, uygulamada hangilerini hayata geçirebiliyorsam onları çalışmaya çalışıyorum ki Mayer kitabının başında der ki her teknik her insana göre değildir. Ve yine Mayer der ki okumaktan, tekniği bilmekten daha önemli bir şey varsa o da pratiktir. If there was only one way to do something, there would only be one book and nobody would read it. It's very true. Bambaşka bir dünya var orada. Bu etkinlikler, bu turnuvalar,
İngiltere'de zaten şu an böyle insanlar her hafta sonu başka bir turnuvadalar. Yaşıyor ve büyüyor giderek. Türkiye'de şu an çok fazla şey olmuyor. Burada biraz izoleler. Ve bunun sebebi kendileri değil. Bunun sebebi buraya işte kılıç getirememek, gümrük kuralları, dışarı çıkmak zorunda oldukları zaman her seferinde vermeleri gereken vize ücretleri, alıp alamayacakları stresi, gene turnuva oldu, yurt dışına çıkacaklar, uçak bileti, yine döviz devreye giriyor, büyük bir masraf. Sorun bu. Avrupa'da şu ülkede varmış deyip hop turnuvaya gidiyor insanlar. There are a lot of great instructors out there, and there are a lot of people that like to think they know what they're doing too. I mean, as I think with any individual type sport. So you have to be kind of careful where you learn some of these things. If you ever look on YouTube or anything, there's a lot of different guys out there that the second obstacle can be cost. For it because the weapons aren't particularly cheap. You can spend in US dollars for say a longsword, you can spend anywhere from $300 to $1,500. Yeni başlayan bir grup olarak karşılaştığımız zorluklar var. Türkiye'de var olduğumuz için karşılaştığımız zorluklar var. Türkiye'de karşılaştığımız en büyük sorun devlet engeli. Şimdi genelde insanlar devlet bize destek versin gibisinden şeylerde bulunurlar hani kamera karşısına geçtikleri zaman. Biz devletin bize engel olmamasını tercih ederiz. Bunun dışında özel bir destek bulmayı ummuyoruz veya istemiyoruz. Çalışma silahlarımızın, yani antrenman kılıçlarımızın diyelim ithali olsun, ülkeye girişi olsun gibi durumlarda bürokrasi ve kanunlar bizi çok fazla zorladığı için kendi kılıçlarımızı yapmayı seçtik. Çünkü turnuva standartlarında kılıcı ülkeye başka türlü getirtemiyorduk. Yardımcı olayım olabileceğim kadar. Ya özellikle ekipman sıkıntısı. Hani eğitmen sıkıntısı bir şekilde aşılabiliyor. Çalışarak, daha fazla çaba göstererek aşılabiliyor ama ekipman olmayınca bazı şeyler eksik kalmaya başlıyor. İşte mesela bu hasarımdan ötürü bir süre kılıç kullanamadım. Özür dilerim Sedat Tekamur için. Hani bu tarz şeyler geçici olarak da olsa çalışmalarımıza engel oluyor. Hani en büyük zorluğun bu olduğunu düşünüyorum. Vallahi mekan şu anda en önemlisi bizim başımızda zorlu olarak gelen. Zaman önemli tabii. Zaman bulmak lazım, zaman ayırmak lazım bu işe. Çalışma yeri açısından aslında bir de zorluğumuz var. Mesela zaten şu an gördüğümüz gibi üniversite kampüsümüzün çimenliklerinde şey yapıyoruz. Tabii başka hani az önce bahsettiğim gibi Hacettepe Üniversitesi dışındaki arkadaşlar çalışırken de çalışma zorluğundan ötürü hani Hacettepe'ye giriş çıkışa zorluklardan ötürü tekrar dışarıdaki parklarda falan yapıyoruz. Kış vakti hava kötü olduğu vakit serbest çalışma saatlerinde spor salonu kullanıyoruz ama tekrar bunlar hep geçici çözümler. Bununla ilgili sıkıntılar yaşadık. Salonum olmadığı için, dışarıda antrenman yaptığım için insanların garip bakışları oldu. Garip bakışlarının ötesinde en son şu an 15 Aralık 2017'de İtalya'da bir turnuvaya katılacağım. Ona hazırlanırken evimin önünde boş bir alanda antrenman yaparken bir polis memuru geldi. Sen burada ne yapıyorsun diye ters bir tepki verdi. Sonra konuşabildiğimi görünce tahmin ettiği bir profil vardı büyük ihtimalle. Onun dışında bir profil olduğum için anlayışlı davrandı. İşte burada antrenman yapma, işte bu saatlerde yapma. Çünkü komşunun birisi beni şikayet etmiş. Burada deli garip garip hareket yapan bir adam var. Gelir misiniz demiş polise. Polisin cezayı bana kesmesi de üzücü oldu. Yani spor yapan bir adamı engellemeye çalışan, ondan rahatsız olan bir komşuyu haklı görüp beni engellemeye çalışması da bu anlamda üzdü beni. Efeler bu işi 9 aydır yapıyorlar. Çok uzun değil yani. Ve 9 ayda kat ettikleri mesafe inanılmaz. Yani kılıç yapamayacak, yani bu getiremeyeceklerine karar verip kendi kılıçlarını üretmeleri, buraya 9 ay içerisinde daha 1 seneleri dolmadan bir hoca getirmiş olmaları Kanada'dan, bunlar çok büyük başarılar. Bu sıkıntımız aslında var. Ekipman konusunda, yazmaları çeviri konusunda,
ekipman konusunda çalışma alanı falan dedim. Onlar yani hep bir sıkıntımız oluyor ama her birine de çözümler buluyoruz yani. İlk önce araçlarında bir Hacettepe Üniversitesi sticker'ı istiyorlar. O olmadığı vakit ise en fazla hani, kimlikte aynı soyadı taşıyan insanlar girebiliyor. Ha biz yine birazcık rica minnet hani bizi bırakıp çıkacak diyerekten geliyoruz, çalışmamızı yapıyoruz. Ondan sonra biz içeriye gelen arkadaşlar geri dışarıya çıkıyor. Bir de kapıda 10 lira alıyorlar. Şu anda sanırım en büyük zorluğumuz buna yeterince kaynak ayıramıyor oluşumuz. Yoksa- Hem zaman hem maddi kaynaklar. Çünkü bu spor yapmak için en azından sağlıklı bir şekilde yapmak için bir minimum bir gereksinim var. İşte maske, kask anlamında tabii, ceket, eldiven, dizlik, makul silahlar, işte plastik silahlar olsun, işte tahta silahlar, kılıçlar olsun. Bunları sağlamak gerekiyor. Eğer bunların da sürekliliği olmazsa bir noktada ne yazık ki tıkanıyorsunuz. Öncelikle çok yeni bir grup olduğumuz için sürekliliğk konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz. Bence bu en kolay aşılabilecek şeylerden bir tanesi. Çünkü bu gruptaki herkes bunu çok fazla içten bir şekilde yapmak istiyor. Azimliler. Yaptığımız şeyleri çoluk çocuk işi olarak gören insanlar var. Bunun sonucu neye varır diyenler. Çünkü Türk insanı genelde sonuç odaklıdır. Süreçten çok keyif almaz. Süreci göz ardı edip ne olacak bundan sonra diyenler var. Biz severek, gönülden yapıyoruz bu işi. En çok aldığımız eleştirilerden biri Türk kılıcı üzerine. İşte niçin Türk kılıcı çalışmıyorsunuz ya da Türk kılıcına niye yönelmiyorsunuz diye. HEMA ile ilgili Türk kılıcı yapmaktaki en büyük sorun Türk kılıcının kullanımına ilişkin manuskriptlerin, el yazmalarının Osmanlı döneminde yazılmamış olması. Biz Osmanlı kültürü genellikle sözlü aktarıma dayalı bir kültür olduğu için işte ustalık mertebesine erişmiş kişiler bilgilerini sözlü ve uygulamalı olarak aktarırlar, kitaba yazmazlar. Burada tıpkı şeylerde, kemankeşlerin, o geleneksel Türk okçuluğunu tekrardan diriltmeye çalışan kişilerin yaşadığı sorunları ve hatta bundan daha zorunu yaşıyoruz. Çünkü dönüp bakabileceğimiz kaynaklar yok. Herhangi bir master'ımız yok Devon gibi. Ama çok önemli bir şey sahibiz buradan. Hakikaten bu işi yapmak isteyen ve bu işe gönül vermiş olan insanlarla beraber çalışmak. Öğrenci sayımın az olmasını biraz şuna bağlıyorum. Ben kendim gibi adamlar istiyorum. Bu işi adanmış. Bunu daha hayat tarzı olarak gören insanlar istiyorum. Kimsenin böyle düşünmesine gerek yok. Evet, bu belki de çok fazla bir istek. Ama şu anda olabildiğince kendimi geliştirmeye çalıştığım için, her şeyden önemlisi öğrenci gibi değil, onları benim müstakbel partner adaylarım olarak gördüğüm için bu anlamda onlardan çok fazla özveri istiyorum. Çoğu zaman da para istemiyorum öğrencilerimden. Dolayısıyla bu aslında bir alma verme dengesi. Para istemiyorum ama onlardan bir şey istemediğim anlamına gelmiyor. Onların emek ve bu işe saygı duymalarını istiyorum. Bence hani işin en güzel tarafı, kimse bu işten para kazanmayı düşünmüyor veya böyle bir niyeti yok. Bizim ekip büyüdükçe ve aramıza gelen birkaç çok yetenekli ve çok genç insanı gördükçe şunu fark ettim. Dahası motivasyonum değişti. Bizim bu genç insanları alıp benim yapamayacağım atletik başarıları onlara verecek imkanı sunmamız lazım. Yani ben 20 yaşındayken bu kılıcı bana öğretebilecek bir insan olsaydı başka bir spor yapmazdım. Kürek veya dağcılıkla uğraşmazdım, Kenjutsu'ya gitmezdim ama yeni nesillere ben bunu sunabilirim veya benim arkadaşlarımla ortaya çıkardığım oluşum bunu sunabilir. Atıyorum o 16-17 yaşında genç biri gelebilir, ben kılıç öğrenmek istiyorum diyebilir, çalışmaya başlayabilir, teknikleri öğrenebilir ve 23-24 yaşına gelince dünyadaki saygın turnuvalara gidip benim için zamanı çoktan geçmiş olan başarıyı benim adıma alabilir. Ve ben bundan mutluluk duyarım. Bu 2 ay önce bir anda birkaç farklı çok yetenekli genç insanı görmemle ortaya çıkan ve beklemediğim motivasyondu benim için. Ondan önceye kadar sadece bencil biçimde evet kılıç alayım, eğleneyim, bu arada başka arkadaşları da vurayım, tekniği güzel olsun gibi daha basit bir
isteğim, motivasyonum vardı ama şimdi daha farklı yerlere gidiyorum. Bu anlamda hiçbir zorluğu kendime engel olarak görmüyorum. Ben ilk başladığım zaman elimde bir ahşap kılıcım vardı. Partnerim yoktu. Sokaktaki basketbol potalarına gidip onlar üzerinde çalıştım. Onları insanmış gibi hayal edip bunların videolarını çekip gönderirdim. İlk turnuvama o şekilde hazırlandım. Partnerim yokken hazırlandım. Bilgi dayanışması olsun, fikir dayanışması olsun, ekipman dayanışması olsun ya da bir şey alınacağı zaman deneyimi olan insanlardan fikir alışverişi olsun. Böyle bir dayanışma mümkün. Tabii ki internet üzerinden. Arada bir kulüpler arası ziyaretler gerçekleşiyor. Bu keza yurt dışında da böyle. Sadece boyutu daha büyük. Yaklaşık dünya çapında HEMA yapan kişi sayısı 10.000'i geçiyor mudur bilmiyorum. Ama bu tabii çok sıkı dokunmuş bir community. O yüzden forumlar ve Facebook grupları olsun, insanlar bu konuda birbirlerine gayet güzel yardımcı olabiliyorlar. İzmir'deki Deniz İnce ile ilk önce internetten sonra telefonla bir görüşmemiz oldu. Ondan sonra da bir sefer ben gittim, bir sefer de kendi Ankara'ya geldi. Daha İstanbul'a ben gidemedim ama İstanbul'daki arkadaşlarla bizim İstanbul'da oturan Taha arkadaşımız onların yanında, onlarla irtibatımızı o sağlıyor. Bize sağ olsunlar gerek teknik konusunda, gerek ekipman konusunda nereden bulabiliriz, nasıl bulabiliriz ya da tekrar teknikler konusunda bize şahsen ders verdiler ellerinden geldiğince. Şu anda İstanbul ve İzmir ekipleriyle irtibat halindeyiz. Aslında bu konuda çok cana yakın ve yardımsever olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü hem İstanbul'dan hem İzmir'den hem de aslında çeşitli şehirlerdeki arkadaşlarımızdan hem maddi hem bilgi açısından son derece yardımsever ve paylaşımcı olduklarını söyleyebilirim. HİMA Uzak Doğu Savaş Sanatları topluluğundan çok farklı bir topluluk. Çok da ufak bir topluluk. Ve herkes her şeyin farkında olduğu bir topluluk. Yani kimse biz olduk demediği bir topluluk. Yani sanırım Uzak Doğu Savaş Sanatları'nın sorunu bu. Herkes biz olduk peşinde ve kimse birbirinin yaptığı şeyi beğenmediği bir dünya var. HİMA'da bu durum böyle değil. HİMA'da herkes gayet farkında yeterli olmadığının ve daha çok çalışmaları gerektiğini ve topluluk paylaşarak büyüme kültürünü oturtmuş bir topluluk şimdiden. Daha sadece birkaç yıllık, yani belki toplasan en fazla 10 yıllık bir topluluktan bahsediyoruz. It was my first practice of HEMA in Turkey, but already we met in September when I make seminar here about modern sword fighting. I like Turkish fighters. I think a lot of strong fighters, and today we fight. It was very interesting, very good, very hard, very interesting. It's in its infancy. There's a lot of enthusiasm for it. I was surprised at the number of people that were there. Unfortunately, just as an instructor looking at it, it seems they've gotten some good and bad information about how they should be. And I think that they're, again, different types. That because they don't really individually know enough about what direction they want to go yet, they're going in a lot of different directions. But I do think that there is a passion for it, and they want to do better. It needs a little guidance to help it in that way. And I'm hoping personally that as I'm spending time in Turkey that I can contribute to that. Feeling of distance, short strikes, short fast strikes, and maybe sword play with different positions, change the levels, fight on low position, in high positions, and move around, I think. Maybe for разнообразие, for different elements.
ruhumun bir yansıması az önce dediğim gibi. Hani Kılıç bir sembol. Yani bir insana zarar vermek istesen zarar verebileceğin ama vermemen gereken, kullanırken karşındaki arkadaşı incitebileceğin ama incitmemen için çaba sarf etmen gereken, dikkat sarf etmen gereken, saygıyla kullanman gereken bir araç. Çünkü ne kadar zırh giyersek giyelim, antrenmanda karşıdaki insanı incitmek, yaralamak, sakat bırakmak çok kolay. O yüzden bunu eline aldığında hem karşındaki insana hem kılıca saygı duyman ve bunun iyi kullanılmazsa eğer her ne kadar küt ve kör ağzı bir kılıç olsa da birine zarar verebilecek bir şey olduğunu bilip o ağırbaşlılıkla ele alman gerekiyor. Hani filmlerden gördüğümüz çok hareketli, flashy sahneler vardır. Böyle kılıcı alırsın, döndürürsün, bağırırsın. Gerçek keskin bir kılıcı eline aldığın zaman fark ediyorsun, kılıç bunları yapabileceğin bir şey değil. Çünkü eline alıp o keskinliği hissettiğin ve karşındaki arkadaşına zarar verebileceğini anladığın zaman görüyorsun ki biraz daha ciddiyetle eğilmemiz gereken bir şey bu. Kılıç benim için mücadele. Kendinle yaptığın bir mücadele, yenildiğin halde tekrar bıkmadan, usanmadan üzerine gittiğin bir şey. Kılıç benim için hayat. Sword is my life. Я считаю, что меч — это символ деяния вообще. Им можно как остановить противника, так и нанести поражение другому, но можно и защитить. И меч, на мой взгляд, это символ деяния вообще. Символ воли, характера, личности, символ достижения любых целей. Это мечта с детства подраться на настоящем мече, а не палками, как мы видели в детстве. Ну, что такое романтическое, интересное, плюс занятие спортом. Bir hobiden daha fazlası. Bunun da sebebi okuduğum bir fantastik romana dayanıyor zannediyorum lise döneminde. O da kılıçları insanlara benzetiyor. Kılıçlar da insanların hayatta karşılaştıkları zorluklar gibi bir türlü çekiç darbelerine dayanıyorlar. Isılara girip çıkıp sonra tekrar suya giriyorlar. Şu kadarcık külçeden kocaman bir ölümcül sanat eserine dönüşmek için bir türlü zorluğa katlanıyorlar. İnsanlar da böyle. Hayatın bize dayattığı zorluklara bir şekilde dayanmak, direnmek lazım. Direnemezsek çarpık çupuk bir şeye dönüşüyoruz insan olarak. Kılıçlar da öyle. Kırılıyorlar, çatlıyorlar, bükülüyorlar. Dayanırlarsa güzel sanat eserleri oluyorlar. Keza insanların da böyle olduğunu düşünüyorum. Kılıç benim için nedir? Yani en başta hobi olarak başladı ama bir tutku şu anda. Hem farklı bir anlayış hem bir çeşit meditasyon. Hem bir şekilde stres atma, gene hayatın verdiği sıkıntılardan kaynaklanan. Öyle yani, aynı zamanda spor tabii. Vücudumun bir parçası gibidir. Yani kılıç benim kendimi ifade etme şeklimdir. Herkes farklı şekilde ifade eder. Kimi konuşarak, kimi dans ederek. Ben kılıcı aldığım zaman o andaki ruh halimi yansıtabildiğimi düşünüyorum. Kılıç benim için araçtan çok bir parçadır. Kılıcım yanımda değilken eksik hissetmiyorum. Çünkü beynimde sürekli belli senaryolar dönüyor. Kafamda durduramadığım bir şeyler var. Sürekli işte şuradan vursalar ne olurdu? Bu açıyla gelse ne yapabilirim? Burada genel prensiplere aykırı bir şey ama uygulamada çok fazla uygulayabiliyorum. Sürekli kafamda böyle şeyler döndüğü için aslında çok da ayrı değilim kılıcımdan. Eğlenceli bir stres atma. En önemlisi arkadaşlık demek. Çünkü ne kadar şey de olsa, bir spor veya bir savaş sanatı da olsa HEMA alanında bilgiden, deneyimden çok arkadaş edindim. Kılıç benim için aslında bir ifade şeklidir. Yani biriyle savaşmadan onu tanıyamazsınız felsefesine ben inanırım. Bunun sadece kılıç olması gerekmiyor tabii ki. Hani mücadele ve bir nevi aslında yakınlaşma diyebiliriz. Kılıç çocukluk hayali benim için özetle. Elimde. Of, çok katana yaptım bu arada. İkisinin de elinde.
hissetmedim ha değdiğini. Çok böyle aldım ucundan çıktı. O sayılmaz o zaman, hissetmediysen ben. Hakan'la Ops. Seninki çok daha iyi bir darbeydi yalnız. olsun.